Merhaba. 5 adımda veri nasıl analiz edilir bakalım demiştik. İlk 2 adımı konuştuk. İş sürecini anlamak ve veriyi modellemek. Bugünkü konumuz veri görselleştirme. Neden veri görselleştirmeye ihtiyacımız var? İş süreci diye bahsettiğimiz aslında kavramsal bir şey. Yani o işin nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyoruz. Veri modellemek dediğimiz ise çok teknik bir şey. Birçok yerden veri topladık. Belki milyonlarca satır verimiz var, belki yüzlerce kolon var ve bunları bir araya getirdik. Anlamlı hale gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İş sürecinden anladığımız şeyleri verinin üzerinde hesaplatmaya, onları o şekilde gruplamaya, hazırlamaya çalışıyoruz. Ama gün sonunda baktığımızda bunlar veri ambarında bir yerlerde tutulan büyük boyutlu dosyalar şeklinde. Öte yandan bizim veriye erişebilmemiz için bizim daha anlayabileceğimiz bir formatta olması lazım. Çıktıları bir şekilde grafik bir arayüz üzerinde görmeliyiz ki ancak ondan sonra bir yorum yapabilelim onların üzerinde. Bu kısma veri görselleştirme diyoruz. Bu grafik arayüz nedir? Verileri alıyoruz. Onları bazı grafiklerle göstermeye çalışıyoruz. Bazı tablolarla göstermeye çalışıyoruz. Bunlara filtre yapabileceğimiz, onları böyle kısıtlayabileceğimiz alanlar eklemeye çalışıyoruz. Bunların birbirleriyle etkileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir tanesine tıkladığımızda diğerinde bir değişiklik yapılması mesela bizim ihtiyacımız oluyor. Ya da bunları belirli renklendirmelerle, belirli uyarılarla gruplamak istiyoruz ki hani neyin iyi neyin kötü olduğunu hızlıca anlayabilelim. Orada iş sürecinden öğrendiğimiz senaryoların etkisini ve işte bu fiililerin, planların, sapmaların nasıl olduğunu bir gösterebilelim istiyoruz. Bizim böyle bir süzgeçten geçtiğinde ancak veriye erişmek, onun üzerine bir şeyler anlamak ihtimalimiz var. Bu kısım içinde yaptığımız bütün çalışmalara veri görselleştirme diyoruz. Bu anlamdaki veri görselleştirme konusunu bir çerçeve oluşturmak gibi düşünmemizde yarar var. Olabilecek birçok analizin potansiyelini içinde barındırıyor bu süreç. Bu grafik arayüzü biz tasarladığımızda farklı seçimlerle, farklı zaman dilimleriyle, farklı etkileşimlerle çok değişik şeyleri görsel olarak analiz etmek mümkün. Yani içinde birçok potansiyel analizi barındırıyor. Ve bizim sistematik olarak kurduğumuz bu veri modelimiz ve veri görselleştirme arayüzümüz yeni gelen verilerle tekrar çalışacağı için yeni veriler geldiğinde farklı durumlara gideceğinden farklı sonuçlar çıkabilir. Biz farklı noktaları merak edebiliriz. Onları daha çok irdeleyebiliriz. O şekilde bir etkileşimde bulunuruz. Öyle filtreler koyarız ve onları analiz etmeye çalışırız. Yani veri için hazırladığımız bu grafik arayüz, bu ön yüz tasarımı aslında bizim bu etkileşimi yapmamıza, veriyi irdelememize, anlamaya çalışmamıza yarıyor. Veri görselleştirmek dediğimiz kısım veriyi bizim anlayabileceğimiz, okuyabileceğimiz bir ön yüzden geçirmek için yaptığımız bütün çalışmalar oluyor. Buna en iyi örnek dashboardlar diyebiliriz. Orada ne yapıyoruz? Süreçlerimizi belirliyoruz. İlgili süreçlerle ilgili verileri bir araya getirdikten sonra bunları bir dashboardla kullanıma açıyoruz. Kullanıcılar dashboard üzerinden veriye ulaşabiliyorlar. Hatta çok farklı kullanıcı grupları aynı dashboard'a ulaşıyorlar. Farklı seçimlerle çalıştırıyorlar. Farklı kısımlarına bakıyorlar dashboard'un. Farklı ayrıntılara kadar gidiyorlar. Örneğin yöneticiler bazen daha özet sayfalarla ilgilenirken operasyon tarafını değerlendirmek isteyenler biraz daha ayrıntılara inerek devam ediyorlar. Aynı dashboard birçok senaryoya ev sahipliği ediyor. Bu çerçeveyi belirleyebilecek bir platforma ihtiyacımız var. Son bahsettiğimiz iki madde yani veri modelleme ve veri görselleştirme sistem bağlantısı olan maddeler. Bunu bir sistemde yapmamız gerekiyor. Veri görselleştirmeyi Power BI'de yapıyoruz ve veri modellemeyi SAP'nin BW4'unda yapıyoruz gibi isimlendirebiliriz. Ya da başka bir modelde bu isimler değişecektir. İşte Power BI değil Tableau kullanıyoruz, Analytics Cloud kullanıyoruz, Qlik kullanıyoruz gibi noktalara gidebilir. Bu ürünlerin isimlerinden bahsetmeye başlıyoruz. Çünkü sonuçta elimizde kağıt kalemle yapamayacağımız için burada bir sisteme ihtiyacımız var. Ve o sistemin bilgisine de ihtiyacımız var. Daha önce bahsetmiştik bu sürecin tamamını biz sıfırdan yapmıyoruzdur belki de. Kendi rolümüze göre bizim görevimiz veri analizi yapmaksa tabii ki sistem bizim için daha önceden kurulmuştur ve orada yürüyen bir sistem vardır. Biz en fazla oraya yeni eklenecek alanlardan, yeni eklenecek veriden, yeni istediğimiz görselleştirmelerden bahsedebiliriz. Günün sonunda yine de bu sistemi bilmemiz gerekiyor. Sistem tasarım yapmayı bilmesek bile o sistemi bir kullanıcı olarak kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Yani bu iki adım, 2 ve 3 numaralı adımların bir sistem bağlantısı olduğu, bunları kullanabilmek için bir kısım teknik bilgiye ihtiyacımızın olması ve bu sistemin içinde yolumuzu bulabilmek adına sistemin içinde içerik olarak da ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Veri modelleme ve veri görselleştirme süreçlerini bilmek, bu sistemde bunlara erişebilmek, veriyi analiz edebilmek için olmazsa olmaz şeyler. Bir sonraki adımda konuyu anladık, veriyi topladık, hadi ona erişmeyi bir şekilde başardık. Peki veriden nasıl mesajlar çıkartabiliriz? O kısmına bakacağız.